Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bugünkü videomuzda bu yeni ve güncel koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili sizinle bildiklerimi paylaşacağım. Koronavirüs dediğimiz virüs bir RNA virüsü. Virüsler ikiye ayrılıyor. DNA virüsleri, RNA virüsleri diye. Bunlar çok böyle detay konular ama bir RNA virüsü kendisinin bir kapsülü var. İçinde RNA var. Tabii bu viral enfeksiyonlara sebep oluyor. Bu virüs aslında hayvanlarda çokça bulunan bir zoonotik bir virüs aslında. Onlar için daha az ölümcül olan bazı enfeksiyonlara da sebep olabiliyor ya da bir kısmı taşıyıcı. Koronavirüs ailesi geniş bir aile. Çok kolay mutasyona uğrayan bir virüs. Hayvanlar arasında bile geçiş yaparken çok hızlı bölündüğü için her bölünmede bir mutasyon ihtimali taşıdığı için kolayca mutasyona uğrayabilen ya yeni daha hastalık yapıcı suçlara kavuşabiliyor. Bunların bir kısmı da işte tesadüfi bir şekilde oluşan bu enfeksiyonlar insanlara da enfeksiyon yapar hale geliyor. Şimdi bu koronavirüs enfeksiyonu 2019 sonunda Ocak ayı başında ortaya çıktı. Çin'de çıktı ortaya. Bununla ilgili de 24 Ocak 2020'de en prestijli tıbbi dergilerden bir tanesi olan Lancet'te güzel yazılar yayınlandı. Biz de bu yazılara istinaden burayı biraz okuyarak neler söyleyebiliriz diye bakmak istedik. Şimdi efendim bu koronavirüs enfeksiyonlarının önceden bildiğimiz kardeş enfeksiyonları var. Bunun bir tanesi SARS enfeksiyonu. Gene Çin'de başlamıştı. Ağır ve ani başlayan solunum sıkıntısı sendromu diye çevirelim. O da bazı ölümlere yol açmıştı. Ardından MERS denilen Orta Doğu solunum sıkıntısı sendromu yapan bir koronavirüs. O çok daha ölümcüldü. Bu tip hastalıklar insanlar var oldukça ve insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkiler var oldukça her zaman olabilecek şeyler. Tabii bir sürü komplo teorileri var. İşte proje bunlar. Ne bileyim işte antiviral ilaçların kullanımı için spekülasyonlar yapılıyor gibi. Böyle şeyler yok tabii. Bunlar hep komplo teorisi. Bunlar canlılık var oldukça hayatın doğal akışında gelişebilecek, her zaman karşımıza çıkabilecek olağan şeyler. Yani bizim bildiğimiz anlamda canlılık var olduğu sürece bunun genetiğinde mutasyonlar söz konusu olacak ve mutasyonlara bağlı bazı ölümcül hastalıklarla karşılaşabileceğiz. Peki bu hastalık nasıl bir şikayetler yapıyor? Bu hastalık bildiğiniz grip olduğunuzda, bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunuzda ne oluyorsa bundan farklı hiçbir şey yapmıyor. Yani ateş, halsizlik, kuru öksürük, bazı hastalarda birlikte işte bulantı, kusma, baş ağrısı, bazen bağırsak semptomları, ishal gibi şeyler olabiliyor. Yani bu semptomlar aslında hepimizin alışık olduğu, sık gördüğümüz semptomlar. Peki bu semptomlar olduğu zaman hemen aman işte ben koronavirüs enfeksiyonu mu oldum diye panik mi yapmak gerekiyor? Hayır. Bunların çoğu tamamen sıradan basit viral enfeksiyonlar. Peki nasıl anlayacağız? Yani bu ölümcül bir hastalığa dönüşebiliyor. Nasıl anlayacağız? Tabii ki hastaneye gidilecek. Hastaneye gittiğinizde hekim arkadaşlarım sizlere bakacaklar ve belki takip edecekler bir miktar. Belki bir takım tetkikler isteyecekler ve tanı koymaya çalışacaklar. Peki yani bizim bu koronavirüs enfeksiyonu dediğimiz bu yeni virüsün adı da bu arada Novel Coronavirus tanımlandı. NCV diye kısaltalım. Koronavirüs enfeksiyonu ne yapıyor? Bildiğimiz zatürre yapıyor. Yani pnömoni. Bu pnömonileri ikiye ayırabiliriz. Bunlar bir kısmı bakteriyel yani mikrobik pnömoniler, bir kısmı da viral pnömoniler. Bu bir viral pnömoni yapıyor. Fakat güçlü bir virüs olduğu için yol açtığı, verdiği zararlar ciddi solunum sıkıntılarına sebep olabilir. Kesin bir tanı yöntemi yok. Yani laboratuvar yöntemi işte kan tahlili yapalım hemen sen koronavirüs enfeksiyonu geçiriyormuşsun ama seni hemen yoğun bakım alalım. Böyle bir yöntem yok. Tabii ki bazı kan testleriyle virüslere yönelik PCR dediğimiz yöntemlerle bunun tanısını koymak mümkün ama bu böyle çok günlük pratikte, acil servislerde yapılabilecek bir şey değil. Bunun için kimseyi de suçlamamak lazım. Çünkü bunlar çok yeni geliştirilmesi gereken. Yani yeni bir virüs ortaya çıkıyor ve siz bu virüsü yakalamak için yeni bir test geliştirmek zorundasınız. Onun dışında normal rutin olarak yaptığımız kan sayımı veya diğer tetkiklerdeki beyaz kan hücrelerinde, viral enfeksiyonlarda bulduğumuz diğer bulguların hepsi olabilir. Yani özel bir bulgusu yok bunun. Önemli olarak şunu söyleyebilirim. Radyolog olarak bu konuda niye konuşma ihtiyacı hissettim? Yapılan çalışmada, yayınlanan Lancet'te yayınlanan çalışmada 41 tane hastayı incelemişler. Bu 41 hastanın hepsinde mutlaka akciğerlerde görüntüleme bulguları var. Hepsinde az sonra göreceğiniz örneklerdeki gibi tomografilerde tüm lobu tutan ya da lobun bir kısmını segmental olarak tutan konsolidasyon alanları adını verdiğimiz beyaz alanlar. Bunlar bazen oldukça yoğun pnömonide gördüğümüz şekilde bazen de buzlu cam kadar hafif olabiliyor. Ve hemen hemen bütün hastalarda mutlaka bu bulgular var. Bu bulgular elbette başka diğer viral zatürre hastalıklarında da olabilir. Ama bu böyle bir salgın söz konusuyken ki parantez açıyorum. Ülkemizde böyle bir salgın yok. Yani Çin bu konuda
kendi bölgesindeki gereken önlemleri almış durumda. Yapılan çalışmalarda da anlatılanlara göre. Bunun çok ciddi bir şekilde yayılacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Ama münferit vakalar olacaktır. Bunların bir kısmı çok muhtemelen koronavirüs enfeksiyonu da olmayacak. Koronavirüs enfeksiyonu peki hangi hayvanlara daha çok gözüküyor? Bu SARS vardı, kardeşi dediğimiz ilk çıkan. Bu yarasalarda izole edilebildi. Daha sonra MERS develerde görüldü. Bu yeni çıkan novel koronavirüs için de aynı şekilde gene yarasal kökenli olduğu söyleniyor. Yani bunlar yarasada ciddi enfeksiyonlar yapmıyorlar. Yarasalar bunların taşıyıcısı gibi ve bu taşıyma arasında, birbirlerine bulaş arasında işte bir sürü mutasyon oluyor. Bir şekilde insanlara bulaşıyorlar. Burada bu tip zoonotik viral enfeksiyonlarla ilgili alınması gereken önlemler var ama bu önlemlerin bireysel olmaktan ziyade bütün dünyada uygulanması gerekli. Yani insan-hayvan ilişkilerinde sadece koronavirüsler için değil, birçok bu şekilde enfeksiyon söz konusu. Bu önlemlerin çok ciddi alınması lazım. Bu tam başka bir ayrı bir konu. Peki bu koronavirüs enfeksiyonu oluşturduğu viral pnömonide tedavi olarak ne yapılıyor? Özel bir tedavi yok. Yani viral pnömonilerde ne yapılıyorsa o yapılıyor. Buradaki bütün mesele hastalığın sert geçmesinden dolayı bu hastalığı yakın takipte, mümkünse yoğun bakımda solunum sistemlerini ve solunum fonksiyonlarını takip ederek gerektiğinde oksijen tedavisiyle, yakın takiple kontrol altına almak gerekiyor. Eş hastalığı olan kişiler, başka diyabeti olur, tansiyon olur, yaşlı hastalarda tabii ki ölüm oranı çocuklarda daha da yüksek ama normal şartlar altında ağır bir viral pnömoni geçiriliyorsa, bunun tedavisinde ne yapılıyorsa bu yapılıyor. Tedavisinde kullanılacak özel bir ilaç yok. Kanıtlanmış bir şey yok. Yalnız 2 tane ilaç var. Lopinavir ve ritonavir. Bu 2 ilaç kombinasyonunun etkili olabildiği söyleniyor. Fakat bunun içinde bu Lancet'te yayınlanan çalışmada daha ek yeni çalışmalar yapılması gerektiğinden de bahsedilmiş. Elbette bunları doktorunuz gittiğinizde gerekli olan ilaçları size verecektir. Ama genel olarak viral enfeksiyonlarda olan olay şudur. Bütün viral enfeksiyonlarda. Viral enfeksiyon vücudumuzda başlar. Bir takım zararlar yapar. Bizi yatağa düşürür. Ağır bir hastalık halinde geçirebiliriz. Ama sonuç nihayetinde yine de bunu kendi bünyemiz yenmektedir. Antiviral ilaçlar çok özel birkaç viral hastalık dışında genel olarak tedavide kullandığımız şeyler değil. Yani çok beklemiyoruz. Bir antibiyotik gibi değil bunlar. Bir mikroba verip de mikrobu öldürsün. Böyle çalışmıyor bu sistem. Şimdi özetlersek koronavirüs enfeksiyonu hayatın doğal akışı içerisinde karşımıza çıkabilecek hayvan-insan ilişkisinden dolayı kolayca da bulaş olabilen bir zoonotik virüs enfeksiyonu. Daha önceki SARS ve MERS kardeşleriyle benzer özelliklerde ağır bir enfeksiyon yapıyor. Özel bir tedavisi yok. Radyolojik olarak da en önemli nokta mutlaka bir akciğer grafisinde ya da tomografisinde mutlaka bir bulgu olması ve hastalar nasıl taburcu ediliyor? Hastalar ateşi düştükten sonra yaklaşık bir 10 gün sürelik ateşsiz dönemden sonra görüntüleme bulguları da gerilediyse hastalığın iyileştiği kabul ediliyor. Hepinize sağlıklı günler dilerim.